Herkese merhaba. Bugün yaz günlerinde içinizi ferahlatacak çok güzel, çok serin bir tarifle karşınızdayım. Cupcake kağıtlarının içerisinde porsiyonluk cheesecake yapacağız arkadaşlar. O kadar güzel görünüyor ki çok da lezzetli oldu. Hem görüntüsü hem de tadı gerçekten güzeldi. Hemen tarife başlıyoruz. Ben 1,5 paket burçak bisküvi kullandım. Gördüğünüz gibi rondodan geçirdim, incecik hale getirdim. Dolu dolu bir yemek kaşığı da tereyağını erittikten sonra ıslak kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Bisküvi ve tereyağını birbirine güzelce yediriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz minik yardımcım da iş başında. Bu tarifte o da benim yanımdaydı, bana yardım etti. Arkadaşlar biz muffin kalıplarının içerisine koyduk. Eğer evinizde yoksa şu en başta görünen kalın cupcake kağıtlarından kullanırsanız kalıp kullanmanıza gerek kalmaz. Ama diğer türlü küçük olan kağıtları kullanırsanız yayılacağı için muffin kalıbına ihtiyacınız olacaktır. Yoksa söylediğim gibi şekli düzgün durmaz. Tereyağlı bisküvili karışımımı arkadaşlar gördüğünüz gibi tabanlarına koydum ve bir çay bardağı yardımıyla güzelce düzleştiriyorum. İyice bastırıyorum. Minik yardımcım da iş başında. Cupcake kağıtlarında da arkadaşlar bende bu boyutları vardı. Siz daha büyüğünü bulabiliyorsanız daha büyüğünü de alabilirsiniz. Şimdi cheesecake'in krema kısmını yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir çay bardağı şeker kullandım. Üzerine de labne peynir ekliyorum. 300 gram. Siz daha fazla da kullanabilirsiniz. Ben bu tarifle yaklaşık 17 tane cheesecake elde ettim. Mini cheesecake arkadaşlar. Büyük kalıbım 4 taneydi. Diğerlerin küçüktü. Bu yüzden çok fazla kullanmam gerekti. Şekeri eritene kadar karıştırdım. Gördüğünüz gibi şimdi 3 tane yumurta kullanıyorum arkadaşlar. Bu yumurtaları da teker teker ilave ediyorum karıştırarak. İlk yumurtayı ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra diğerini ekleyeceğim. Onu da karıştırdıktan sonra yine diğerini ekleyeceğim. Yani sırayla gerçekleştireceğim bu işlemleri arkadaşlar. Bir anda bütün yumurtaları atmıyoruz. İçerisine dilerseniz limon kabuğu da ekleyebilirsiniz. Limon suyu da ekleyebilirsiniz. Ben hiçbir şey eklemedim. Aklınızda bulunsun. Teker teker yumurtalarını ekledim. Karıştırdım güzelce. Yumurta iyice dağıldı. En başta da arkadaşlar şekerini güzelce erittiğimizden emin olalım. Şimdi de bir kutu sıvı krema ekliyorum. Gördüğünüz gibi onu da güzelce karıştıracağım. Sonra da diğer malzemeleri eklemeye başlayacağım. 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 paket de vanilya ekledim arkadaşlar. İsterseniz bu kuru malzemeleri de topaklanmaması için eleyerek koyabilirsiniz ya da güzelce karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Kalıplara yerleştirmiştim burçak bisküviyi. Daha sonra onları da bu işlemi yaparken buzdolabına koydum. İyice donup birbirini tutması için. Buzdolabının buzluk kısmına koymadım, alt kısmına koydum. Onlar dolaptayken de krema kısmını yapıyorum arkadaşlar cheesecake'in. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Ben cheesecake'i çok severim. Sürekli de yaparım. Burada da karıştırmaya devam ediyorum ki topak topak kalmasın. Bu işlemin ardından dolaptan çıkardığım kalıpların içerisine kremayı koymaya başlayacağım arkadaşlar. Bisküvi kısmı dolapta bekledi. Çok da güzel oldu. Bütünleştiler birbirleriyle. Bu sırada da fırınımı 160 ve 170 derece arasında açtım. Isınmaya bıraktım. Fırının içerisine de ısıya dayanıklı bir kabın içerisinde su koydum arkadaşlar. Cheesecake pişirirken bu aşamayı sakın atlamayın. İçerisine mutlaka su ekleyin. Cheesecake kremasının sıvılığını görüyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz içerisine 1,5 yemek kaşığı un ekleyebilirsiniz. Ben 1 eklemiştim ama biraz artırabilirsiniz. Ya da labnenizi 400 gram olarak kullanabilirsiniz. Ben daha az kullanmıştım çünkü. Şimdi de üzerine yapacağımız sosları yapmaya geldi sıra. Ben biraz kiraz, biraz da limon sosu yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1,5 tatlı kaşığı kadar nişastanın içerisine biraz da su ilave ettikten sonra onu soslarımın içerisine ilave edeceğim. Önce kirazı gördüğünüz gibi küçük küçük parçalara ayırdım. İçerisine de çok az su ilave ettim ve onu kaynatmaya bıraktım. Kaynattıktan sonra da gördüğünüz gibi içerisine 3-4 kaşık kadar, tatlı kaşığı kadar nişastalı sudan ilave ediyorum ve koyulaşması için 1 dakika kadar daha kaynatıyorum. Onu ocaktan aldıktan sonra limon sosuma başlıyorum. Bu arada kirazın içerisine de 1 yemek kaşığı kadar şeker ilave ettim. En başta pişirirken arkadaşlar. Şimdi de limonun kabuğunu rendeliyorum güzelce. Ve rendeledikten sonra da pişireceğim cezvenin içerisine koyuyorum. Daha sonra da limonun suyunu sıkmaya başlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi
1 yemek kaşığı kadar da şeker ilave ettim. Damak zevkinize göre şeker miktarını artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Yarım limon kullandım başta ama sonra 1'e tamamladım. Ama dediğim gibi şeker az gelir bu kısma, daha fazla da çoğaltabilirsiniz. İçerisine kalan bütün suyu ekledim. Nişastalı suyu daha doğrusu arkadaşlar. Suyu artırmak isterseniz biraz daha fazla su koyabilirsiniz içerisine. Bu sırada yaklaşık 30 dakika kadar pişirdim arkadaşlar. Ama fazla derseniz biraz daha az tutabilirsiniz. Açıp baktığınızda sallanması kesildiyse pişirme işlemini sonlandırabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben cheesecake'leri hemen fırından çıkarmadım. Bir 30 dakika kadar da fırının içerisinde kapağı açık şekilde beklettim. Görüyorsunuz ne kadar küçüldüklerini. Çatlamaması için içerisine su da koyuyoruz arkadaşlar ama neden çatlıyor bilmiyorum. Fırından kaynaklı bir sorun olabilir. Fırının bir kısmı kızartırken diğer kısmı yapmıyor arkadaşlar. Dengesiz pişirdiği için de görüyorsunuz bazıları kızarmış bazıları beyaz. Şimdi süsleme işlemine geçtik. Gördüğünüz gibi limon sosum da hazır. Kiraz sosum da hazır. İsterseniz kirazınızın tanecikli olmasını istemezseniz blenderdan geçirebilirsiniz ya da hafif tanecikli de kalabilir. İçerisine koyduğunuz şeker az gelirse arkadaşlar tadına bakıp artırabilirsiniz. Her şeyi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çeşitli süslemeler de yapabilirsiniz. Benim aklıma gelenler bunlardı. Ben Marie usulü çikolatamı erittim. Gördüğünüz gibi çikolatayla da süslüyorum. Daha farklı süslemek isterseniz istediğiniz şekillerde süsleyebilirsiniz. Ben limonlu cheesecake'i çok sevdiğim için limon soslu yaptım. Kiraz da çok güzel oldu. Çikolatalı da aynı şekilde çok güzeldi. Ben farklılık olması açısından bu şekilde yaptım. Siz dilediğiniz şekillerde de yapabilirsiniz. Görüyorsunuz şahane oldular. Tadı, yemesi o kadar lezzetli bir tarif ki arkadaşlar. Ben bunu çok severek yaptım. Çok eğlenerek yaptım. Uğraştırıcı gibi görünüyor ama asla uğraştırıcı bir tarif değil arkadaşlar. Yaz günlerinde serinlemek için bence çok güzel bir tarif. Yanına ister soğuk kahvenizle, isterseniz de çayınızla, neyle eşlik etmek isterseniz edebileceğiniz bir tarif. Bir gün dinlendirip yerseniz tadından yenmez. O derece güzel olur. Sizin için açıyorum ve içinin dokusunu da göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten şahane bir lezzet. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Şimdi sizin için içini de göstereceğim. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar, denemenizi canı gönülden tavsiye ederim. Lütfen videoma yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi günler.